Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepiniz için. Konumuz sağlık, her zaman olduğu gibi bugün kanser tedavisinde bir tedavi yöntemini konuşacağız esasında. Hocamız anlatacak bize. Kartisel tedavisi. Programımızın hekimlerinden tıbbi onkoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ebru Karcı şu anda yayın konuğum. Tanıyorsunuz Ebru Hanım'ı artık. Ebru Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi bugün kartisel tedavisini konuşacağız. Tam olarak nedir? Bize böyle insanların anlayabileceği şekilde bir açıklayabilir misiniz? Aslında şöyle, kartisel tedavisi bizim vücudumuzda savunma hücrelerimiz var, lenfosit diyoruz. Onları hastadan ayrıştırıp dışarıda o orduyu baştan yapılandırma tedavisi diyorum aslında ben buna. Bağışıklık hücrelerini dışarıya aldıktan sonra genetik mühendisleriyle beraber hem sayıca bunların sayısı arttırılıyor hem de mekanizmaları yani daha akıllanıyorlar ve kanser hücresini daha kolay avlıyorlar. Gerçekten bizim için çok değerli bir tedavi. Bir tedavi. Hı hı. Sonuçları da daha güzele gidiyor değil mi hocam? Evet, tabii ki. Özellikle kan kanserinde ve lenfomalarda aslında çığır açtı bu tedavi. Ama bizim solid tümörler diyoruz. Katı tümörlerde de bir sürü yeni gelen çalışma var. Onlardan da güzel sonuçlar bekliyoruz. Hatta bir tanesinde de var zaten. Onu da konuşuruz isterseniz. Ah ne güzel, ne güzel. Hangi kanserlerde diye soracaktım ama zaten dediniz lenfoma ve kan kanserleri, ve lösemi. Evet. Lösemi evet. Her ikisinde de çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışıyor evet gerçekten. Sonuçları çok güzel. Dirençli hastalar bunlar tedavi almış hani onlara da direnç geliştirmiş. Hay terapileri görmüş. Aynen. Onlar da tabii tedaviye yanıt vermesi çok sevindirici. Tabii kesinlikle. Peki hocam yerli kartisel tedavisi Türkiye'de başlıyor mu? Doğru mu bu? Doğru, bu çok güzel başladı da hatta 2026'da TÜSEP'le beraber Güney Kore ve İsveç beraber anlaşma yaptılar aslında ve kartisel'i Türkiye'de üretime başladık. Hatta 10 tane hasta alındı. Bu sevindirici. Neden böyle? Çünkü Ar-Ge'yi Türkiye'de çeşitlendirmeliyiz ki ülkemizde de bunların hem yapılabilir, hastalar için daha erişilebilir. Maliyet olarak tabii ki daha uygun da olması bizim için önemli. Dışarıdan satın almak her zaman tabii ki tercih ettiğimiz bir şey değil. Tabii ki onun getirilmesi, etmesi, işte üretimi, makineleri. Dolar mı, euro mu, onun farkı vesairesi her şey değişebiliyor. Aynen. Tabii Ar-Ge yani çok önemli, çok etkiliyor. O yüzden de ülkemizde böyle bir uygulama başlaması helal çok sevindirici olsun. Gerçekten. Ne güzel hocam, harika ya. Sağ olun. Peki katı tümörle ilk hücre tedavisi onaylandı diyorlar. Ne demek hocam bu? Şöyle aslında ilk başta da söylediğim solid tümörlerde bizim bugüne kadar yapılan kartisel çalışmalarında işte akciğer kanseri, prostat, cilt kanserleri aslında çalışmalar çok başarılı değildi. Çok nadir bir tümör olan sinovial sarkom dediğimiz bir işte dokudan çıkan bir tümör var. Tabii ki bu bir proteini içeriyor. O protein pozitifse işe yarıyor. Bu da nedir? Bizimki biraz daha farklı tabii solid tümörlerde. Kartisel dediğimiz aslında lenfositlerin üstündeki bayraklara yapışıyor aslında o şekilde avlıyor. Bizdeki hücrenin içindeki proteinini avlıyor bizdeki tedavi. Bu da ne için önemli? Bu kartisel tedavisi değil aslında. T reseptör tedavisi. Ama bu bizi neden çok mutlu etti? Çünkü kapıyı bir şekilde araladık solid tümörlerde. Devamı da eminim ki gelecektir. O yüzden çok şanslıyız ve çok sevinçliyiz yani böyle bir ilaç geldiği için. Ne güzel, çok güzel, sevindirici bir haber. Peki mesela kartisel tedavisi mi? Yoksa akıllı ilaçlar mı? Burada bir yol ayrımı oluyor mu yani? Mesela kartisele siz karar veriyorsunuz ya da hastayla konuşuyorsunuz, birlikte mi karar veriyorsunuz ya da işte diğer yol neyse başka bir alternatif daha oluyor. Kemolarla mı ilerlemek ya da işte akıllı ilaç vesaire. Hani orada nasıl bir karar mekanizması gelişiyor? Aslında şöyle. Çünkü önemli bir karar. Tabii ki çok önemli ama şimdi bu kartiseller zaten first line diyoruz, ilk basamakta değil. Tedavi almış hastalarda, direnç geliştirmiş hastalarda. Çünkü onlarda mutasyon yükleri de daha farklı oluyor tedavi verdikçe o hastalarda. Ve kartisel çalışmaları hep o şekilde şu anda. Hep finalde. Aynen. Zamanla tabii ki ilk basamağa yerleşebilir.
Hani onu şu anda bilmiyoruz. Faz 3 bir çalışmamız yok birinci basamakta. Ama bizim için değerli olan bu hastaların gerçekten tedavinin tıkandığı yerde hani hastalara bir seçenek sunabilmek ve gerçekten de hastalıksız sağ kalım diyoruz ona. Yani hastalığı olmadan yaşayabilmek çok umut verici, çok güzel ve erişebilmek. Türkiye'de böyle bir desteğimiz olması. Çok O kıymetli. yönden çok kıymetli. Ne zamandır var hocam? Şöyle 2026'nın başında başlandı ve 10 tane hastaya yapıldı. Tedavi yanıtları da iyi, yurt dışındaki sonuçlar da öyle. Biz de üniversitemizde umarım 6 ay içinde, çünkü onay süreçleri falan çok uzun gerçekten. Şunu da vurgulamak istiyorum, iyi bir ekip gerekiyor mutlaka, bu diğer ekiplerin de desteği gerekiyor, yan etkileri fazla olabiliyor, yoğun bakım desteği, yani ehil ellerde yapılması lazım. Çok önemli. Bakanlıkta o yüzden herkese zaten izin vermiyor, iyi de yapıyor bence. O yönden biz de önümüzdeki 6 ayda inşallah üniversitemizde başlayacağız. Harika. Tabii diğer taraftan Tabii. iç organlar, kalp, Tabii, beyin, tabii. her şey Evet, yani. evet. Orada evet. hani muhakkak destekleyici tabii. doktorlarla Tabii, hep tabii. birlikte işbirliği Aynen, şeklinde. tabii. İyi Bütün bir göğüs hastalıkları, iyi bir kardiyolog, iyi Kardiyolog. bir enfeksiyoncu. Yani ekip işi bu her zaman. SRP'si, osu busu Tabii. bir sürü şeyi var. Aynen, bir sürü komplikasyonu desteği, var. Kan desteği. Trombosit. Dediğin, evet, Hepsi değil mi süpersiniz. hocam? Tabii iyi bir hematolog, hani bunun eğitimini almış, afereze bakan kişi mesela, aferezi tekniker. Yani bunların hepsi bir kombinasyonla oluyor ve gerçekten ehil ellerde yapılması lazım. Çünkü hastayı eğer çok iyi cevap verirse hastalıktan kurtuluyor. Bu bizim için yani çok umut verici. O yüzden de gerçekten de iyi merkezlerin uygulaması gerekiyor. Çok umut verici. Evet. Lösemide biraz daha hocam farklı bir, yani daha hızlı bir iyileşim ya da oranı daha yüksek değil mi? Evet, o da şöyle Ebru Hanım. Çünkü bizim solid tümörler diyoruz, işte bu akciğer, prostat kanseri, meme kanseri. Onlar da aslında kök hücreyle hastalığın metastazı, evet yine adı aynı ama moleküler yapısı farklı olabiliyor. Lösemiler, lenf kanserleri genelde tek böyle hücreden aslında maligniteye, yani kansere dönüyorlar. O yüzden böyle baştaki hedefi hedeflemek bu tür tedavilerde daha efektif oluyor. Mesela nakil de öyle. Evet. Otolog nakil yapılıyor. Hastanın kendi kanını mesela yapıp tekrardan verilebiliyor. Kemik iliği pardon. Onun dışında başka birisinden allojenik diyoruz, nakil yapılabiliyor. Ama bizim solid tümörlerde işte bu yolaklar daha farklı olduğu için şu anda mesela nakil bizde çok az bir vakada vardır. Yani bazı tümörlerde yapılıyor. Evet, testis tümörlerinde, bazı sarkomlarda, Ewing sarkomlarında, çocukluk çağı, onlar evet yine de son line'da böyle yapılabiliyor tedavi konusunda. O Ewing sarkomu mesela ne kadar, o da çok inatçı hocam. Evet, Yıllarca da hayatını devam ettirip Tabii. öyle yaşayıp Evet. 20 yılını, 30 yılını Tabii. çocukluk yaştan itibaren evet. yıllarca öyle yaşayan insanlar var, şahit Evet, oldu. evet. Ama sonra tabii kaybettiğimiz insanlar da oldu, Evet. tanıdığım öyle. Bayağı kötü hocam o türde ya. Ya tabii çok zahmetli, bir yıl bir tedavisi var gerçekten. Başlıyor, Arada tekrar cerrahlar, başlıyor, bitiyor, tabii, tekrar başlıyor. Aynen öyle. Şu sevindirici, tabii pediatrik vakalarda görülüyor. Pediatrik onkologlar da büyüyünce onları ellerinden tutup bana getiriyorlar. O çok tatlı bir şey yani, Evet. gerçekten. Hani Hani sana biz bu yaşına emanet, getirdik, artık sana aynen, emanet. Aynen. Bundan sonrası sende. Evet diye. aynen, yani o çok böyle naifler zaten pediatrik onkologlarda. Biz de elimizden geleni yapıyoruz tabii büyüdüklerinde. Bu Evet, şekilde. ne güzel. Ebru Hanımcığım çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Güzel, bugün yeni bir yöntemi ülkemizde oluyor olması Cartisel'in tabii çok kıymetli. Kanser hastaları için, özellikle lenfoma ve lösemi için Evet. çok teşekkürler Ben hocam. teşekkür ederim. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.